İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün mutluluk üzerine konuşmaya niyetliyim. Belki de çoğumuz mutluluğu aramaktayızdır. Fakat şu bir hakikattir ki mutluluk arayışı mutluluğun önündeki bir engeldir. Yani mutluluğu aramak aslında mutsuzluk sebebidir. Çünkü aradığının kendinde olmadığına dair bir inanç yaratır. Oysa mutluluk senin doğandır, senin özündür. Yani senin içinde zaten sonsuz mutluluk vardır ve o baki olandır. Sadece onun üstü düşüncelerle, inançlarla ya da deneyimden edinilmiş sahiplenmişliklerle üstü örtülmüş olabilir. Yapacağın şey mutluluğu icat etmek ya da mutlu olmak için bir şey yapmak değil, o içinde zaten doğan olan mutluluğun üstüne örttüğün mutsuzluk örtülerini kaldırmaktır. Bu da der ki, mutluluğa giden bir yol yoktur, mutluluğun kendisi yoldur. Yani mutlu olmak senin seçimindir ve bu sadece kendini hatırlamakla ve kendini keşfetmekle olur. Yine Sri Ramana Maharshi der ki, mutluluğu aramak, insanın mutluluğu araması, kendini aramasının bilinçsiz bir yoludur. Yani senin arayacağın şey mutluluk değildir, kendindir, kendini keşfetmektir. Çünkü sen kendini keşfedersen görürsün ki, içinde tüm dış dünyadan bağımsız, tüm koşullardan arınmış, baki olan bir mutluluk vardır. Ve o mutluluk senin doğandır ve o hiçbir şeyden etkilenmemektedir. O mutluluk senden uzaklaşmaz, o hep seninledir. Sadece insan kendini bu dünyanın gerçekliğine kaptırırsa ve kendini bu olan bitenle özdeşleştirirse, o içinde var olan mutluluğu görmez hale gelebilir. Bu bir unutma halidir. Yapacağın şey doğanı, varoluşunu hatırlamaktır. Ve senin varoluşun mutluluğun sebebidir. Başka bir sebebe ihtiyaç yoktur. Sebep ve sonuçlarla çalışan şey zihindir. Çünkü zihin zaman boyutunda işler. Önce bu olacak, sonra bu olacak der. Yani önce bunu yaparsam bunun sonucunda bundan sonra da mutlu olabilirim der. Oysa sebep sonuca dayalı tüm mutluluklar bu dünyada olan her şey gibi geçicidir. Bir sebepten dolayı doğan mutluluk elbet sönecektir. Oysa kendi içinde baki olan, sırf o var olmanın verdiği bir mutluluk vardır. Tanrı'nın seninle birlikte ifade bulmasının verdiği bir mutluluk vardır. Tanrı'nın kendisi sonsuz, koşulsuz mutluluktur ve senin özün O'dur. O halde senin kendini keşfetmen ve odağını mutsuzluk örtülerinden çekmen yeterlidir. O örtüler kendiliğinden kalkar ve içinde bir mutluluk belirir. İşte o tüm dış dünyadan bağımsız mutluluk hiçbir şeye bağlı değildir, hiçbir şeyden dolayı değildir ve bu sebepten de hiçbir şeyden etkilenmez. Mutluluğu aradığında kendinde onun olmadığını söylersin. Ve aynı şekilde şu olunca ben mutlu olacağım diyorsan, yani aslında zihnin bu sesine kendini kaptırıyorsan, zihin bunu söylemekte, arka planda, bilinçaltında da şu olunca mutlu olacaksam, şu an o yok, o halde mutsuzum der. Yani seni mutsuzluğa sürüklemenin bir oyunudur bu. Bir şey dolayısıyla mutlu olacağını düşündüğünde o şeyin olmasına dair beklenti yaratacak, onu geleceğe öteleyecek ve şu an olmadığı için de bir mutsuzluk hali yaratacaktır. Oysa mutluluk hiçbir şeye bağlı değildir. O senin var olan doğandır ve senin içinde daima durmaktadır. Senden hiçbir zaman uzaklaşmamaktadır.
sadece senin ona bakmanı beklemektedir. Yani senin kendini keşfetmeni, kendini hatırlamanı beklemektedir. Bugünlerde, içinde bulunduğumuz bugünlerde birçok insanın kendini keşfetmeye, kendini derin gözleme girmesiyle ve belki de kolektif olarak insanlığın kendini keşfe yönelmesiyle birlikte çoğu insan dış dünyada mutlu olamadığına dair bir düşünce yaratabilir. Ben eskiden bunu yaptığımda çok mutlu oluyordum fakat artık mutlu olmuyordum diyebilir. Bunu diyen şey de zihindir. Çünkü yine geçmiş, gelecek, eskinin daha iyi olduğunu söyleyen şey de zihindir. Ve eskiden daha mutlu olduğun şeylerde artık mutluluğu deneyimleyememenin sebebi aslında mutluluğunu koşullardan arındırman içindir. Çünkü özün kendini keşfedişe tam anlamıyla yöneldiğinde tüm bu dış dünyanın bir illüzyon olduğu hakikatine uyanır ve seni içine yönlendirmek ister. Ve bu sebeptendir ki eskisi gibi dışsal mutlulukların hiçbiri sana mutluluk vermeyecektir. Çünkü bu sana içine dön, bu geçici mutlulukları bırak ve içinde var olan o bağımsız mutluluğu keşfet demek için bir rehberliktir. Ve sen dış dünyada sebepler ve sonuçlarla mutlu olma çabasını bırakıp kendini keşfedişe dönersen, senin zaten kendinin mutluluk olduğunu fark edeceksindir. Mutluluğu var etmenin ya da daha doğrusu içinde var olan o sonsuz, baki, koşulsuz mutluluğu keşfetmenin belki de en kolay yolu bırakmaktır. İstekleri bırakmak, beklentileri bırakmak ve belki de çabayı, mutlu olma çabasını bırakmaktır. Çünkü bir şeye çaba gösterirsen o beraberinde onun için çabalanması gerektiğine dair bir illüzyon yaratır. Oysa Tanrı'nın aleminde senin özünün hakikatinde çabaya hiç gerek yoktur. Çünkü çabalanacak ve ulaşılacak bir şey yoktur. Çünkü bir mesafe yoktur, bir zaman yoktur, bir gelecek yoktur. Ulaşılacak bir şey yoktur. O hep oradadır. Sadece vardır. Yani senin özün mutluluktan var olmuştur ve sadece vardır. Ulaşılacak bir şey değil, icat edilecek bir şey değil, başarılacak bir şey değil, görülecek. Yani keşfedilecek bir şeydir. Kendi içinde bulunacak olandır. Kendi içinde olanı görmektir. O her şeyden bağımsız, senin varoluşunla var olur. Mutsuzluk hali ancak zamanda var olur. Yani zaman kavramında olur. Çünkü anda her şey mutluluktur. Çünkü anda isen, yani şimdiyi ve şu anı yaşıyor isen zaten tanıksındır ve özünün rehberliğiyle o anı deneyimliyorsundur ve zaten tanık olduğunda her şey mutluluk verir. Çünkü sen kutsal olanı görüyor, yani tanrısal olanı tanık oluyorsundur. Mutsuzluk sadece zamanda ortaya çıkar. Nasıl ki zaman kavramı bir illüzyonsa, mutsuzluk da illüzyondur ve illüzyon ancak illüzyonun içinde belirebilir. Hakikatte illüzyon beliremez. Çünkü hakikatin ışığı bir kere girdi mi, oradaki bütün karanlığı dağıtacaktır. Eğer geçmişte yaşıyor isen, yani zihninde geçmişi çeviriyorsan, bu bir sıkıntı ve bir mutsuzluk yaratabilir. Ve geçmiş, gelecek birbirinin yansımasıdır. Zihin geçmişi var ettiği gibi bunu hemen geleceğe de bağlayacak ve geçmişi geleceğe yansıtacaktır. Yani artık geleceğini geçmişin penceresinden görüyor olursun. Sadece şu ana baktığında ortada hiçbir mutsuzluk olmaz. Depresyon, yoğun mutsuzluk ve yorgunluk hali geçmişe dayalıdır.
Yani geçmişten, yorgunluktan ortaya çıkar. Geçmişte yaşanılan tüm deneyimleri fazla sahiplenip onlar üzerinden kendine bir kişilik yaratman sonucu ortaya çıkacaktır. Panik atak durumu da geleceğe dayalıdır. Yani hayata güvenmeme, kendini yine sınırlı bir kişi hissetme ve sonsuz sınırsız olan seni tüm bu evrenin içinde küçücük bir parça gibi hissedip hayata güvenmemen, yani geleceğin sana getireceklerine güvenmemenden ortaya çıkar. Yoğun endişe ve kuşku halidir ve seni boğuyor, daha da küçültüyor gibi hissettirebilir. Depresyonda sende yoğun bir ağırlık, bitkinlik, umutsuzluk belirtebilir. Depresyon geçmişten başlar ama geleceğe de umutsuzluk yansıtır. Yani geleceğe dair hiçbir umudunun olmadığı ve bir daha mutlu olamayacaksın gibi düşündürebilir. Fakat anda ikisi de bir illüzyondur. Yani şu ana gelinmeyi başarabilirsen aslında ikisinin de bir illüzyon olduğu ortaya çıkacaktır. Fakat tabii ki böyle yoğun duygular yaşandığında şimdiyi, şu anı deneyimlemek burada anlatıldığı kadar kolay olmayabilir. Burada yapılacak da özdeşleşmeyi kırmak, yani kendini bu bedenin içinde olarak gözlemlemek değil, bu bedenin senin içinde olduğunun idrakinde gözlemlemektir. Yani kendini kendin değil gibi izler isen, o halde yaşadığın sıkıntı da aynı senin kendin zannettiğin şey gibi küçülecektir. Çünkü senin bu bedenle gördüğün ve bu zihinle gördüğün şey aslında senin küçük bir parçandır. Yani senin özünün yüceliğinin içinde küçüktür. Sen bunun içinden bu filmi izlemeye kalkarsan derin bir özdeşleşme yaşanılır ve bu tarz depresyon ve panik atak gibi duygular, yani bu tarz şeylerle özdeşleşme ağırlaşır ve sen bunların altında eziliyormuş gibi hissedebilirsin. Oysa sen kendini bedenin dışındaymış, yani beden senin içinde var oluyormuş gibi izlersen, o halde bu duygular da giderek küçülecektir. Belki biraz sabır, belki biraz cesaret, fakat eninde sonunda buharlaşacak ve senin özünün yüceliği parlayacak ve sen şu ana geleceksindir. Ve şu ana geldiğinde de hiçbir mutsuzluk kalmayacaktır. Çünkü orada özün parlamaktadır ve senin özün mutluluktur. Her nerede mutsuzluk görüyorsan bil ki o senin içindeki sonsuz mutluluğu keşfetmen için bir mucizedir. Ve tüm bu panik atak, depresyon gibi ağır duygu durumları da senin kendi içindeki güce uyanman içindir. Artık dış dünyayı bırakıp, yani dış dünyadan mutluluk beklemeyi bırakıp senin özünün saf mutluluk olduğunu keşfetmen içindir. Çünkü dış dünyada mutluluk arar isen, yani dış dünyada oluşan olaylardan mutlu olmayı bekler isen, nasıl ki dış dünyadan mutlu oluyorsan, yine dış dünyada beliren olaylardan da mutsuzluk oluşabilir ve bu bölünebilir bir haldir. Oysa ki senin derininde, içinin en derinliklerinde, yani varoluşunun özünde saf, bölünemez huzur ve mutluluk vardır. Evet, bu anlattıklarım burada kelimelerle anlatıldığı kadar kolay gözükmeyebilir. Hatta bu kadar yoğun duygu durumunun içindeysen bu kelimeler sana manasız ya da yorucu gelebilir. Fakat burada ifade bulan, yani Atilla olarak ifade bulan bu adamın da geçmişi olarak algılanan da bu tarz duygu durumları, depresyon, panik atak deneyimlenmiştir. Ve bunların hepsi benim kendi içimdeki o sonsuzluğa açılmama vesile olmuştur. Ve hepsi bir şükür sebebidir. Ve şükürler olsun ki insan zihnim bu duyguyu tatmış ve buradan çıkarak kendini evriltmiştir. İşte sen de kendi içindeki güce uyanır isen, tüm bu dış dünyada beliren şeyler gelip geçici olacaktır. Ve zaten aslında bunlar senin kendi özüne uyanmak için mucizelerdir.
Bunlar sana özünün çağrısıdır. Ve içinden çıkılamaz zannedilen her duygu elbet tüm duygular gibi bitecektir. Ve ortaya saf var olmanın mutluluğu çıkacaktır. Yani sadece yaşamanın, canlı olmanın ve bu hayatı deneyimlemenin, bu hayat olarak algıladığımız, gerçek olarak algıladığımız Tanrı'nın filmini deneyimlemenin ve onun seninle bu şekilde olduğun halinle ifade bulmasını seçmiş olmasının o eğlencesi, o neşesi, o mutluluğu ortaya çıkacaktır. Saf var olmanın mutluluğu işte o baki olan mutluluktur. Çünkü varlığın bakidir. Gözlerini kapattığında, yani 5 duyudan birini elediğinde artık dış dünya olmaz. Artık karşından geçen insanın kim olduğunu bilmeyebilirsin. Ya da kulaklarını kapattığında 5 duyudan birini elediğinde de sesler de gidecek ve belki de artık seslerini duyup var olduğunu düşündüğün şeyleri de algılayamaz olacaksındır. İstediğin kadar duyuyu ortadan kaldır. Yani gerçek olarak tanımladığın 5 duyunun hepsini ortadan kaldırdığında yine de senin içinde o var olma hissi duracaktır. Çünkü gerçek olan, hakiki olan tek şey senin varlığındır. Ve bu görünenin ötesindedir. Yani varlığın görünenin ötesindedir. Senin varlığın bu bedenle sınırlı değildir. Bu beden olarak gözüken bu film alanındaki bir görüntüden ibarettir. Düşüncelerin de gelip geçicidir. Onlar da varlık duyguna bağlı değildir. Hatta düşünceler bu varlık duygunu bölen şeylerdir. Oysa ki zihin sessizleştiğinde ve sen kendini bu 5 duyuyla tanımlamayı bıraktığında, yani kendini beden zannetmeyi bıraktığında yine orada bir var olma hissi kalacaktır. Ve o senin özündür ve o bakidir. Ve o saf neşeden var olmuştur. İşte eğer mutluluğunun önündeki perdeleri kaldırabilirsen, yani mutluluğu aramayı bırakabilirsen ve mutlu olmak için bir şeyler istemeyi bırakırsan, zaten özün ışıldayacaktır ve o mutluluktur. Mutlu olmak için hiçbir şey yapılması gerekmez. Aksine yapılan şeyleri bırakmak gerekir. Buda'ya göre mutlu olmanın yolu arzuları bırakmaktan geçer. Çünkü insan istekleri peşinde koşarken kendi özünü unutur. Halbuki istekler son derece doğal bir şekilde içinde belirebilir. Fakat senin onlara tutunmayı bırakman gerekir. Sen isteklerine tutunmayı bıraktığında ve kendini gördüğün bu beden ve zihinle özdeşleştirmeyi bıraktığında, varlığının sonsuz olduğunu idrak ettiğinde, içindeki o sonsuz güce uyandığında varoluş senin için tamamen mutluluğa dönüşür. Tanrı sonsuz neşe ve sonsuz kahkahadır. En sevdiğin arkadaşınla, sevgilinle, dostunla bir sohbet geçirdiğini düşündüğünde, onunla doya doya kahkaha attığını düşündüğünde ve işte Tanrı burada bu kahkahanın kat 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 anlatılamaz fazlasıdır. Yeryüzündeki tüm insanlar, evrendeki tüm canlılar aynı anda kahkaha atsa, aynı anda içleri coşarak kahkaha atsa ve mutlu olsa, işte Tanrı'nın mutluluğunun yanında yine bir zerre olacaktır. Tanrı'nın kendisi mutludur. Mutluluğun kendisi odur. Neşenin kendisi odur. Ve bu illüzyon aleminin ötesinde, bu görünenin ötesinde senin varım hissini veren şey ve senin varlığın odur. Yani sen mutlu olacak bir varlık değilsindir. Mutluluğun kendisisindir. Yapacağın şey de geçmişi bırakıp, geleceği bırakıp ve tutunduklarını bırakmaktır. Zaman algısını ortadan kaldırdığında ve şu ana geldiğinde ve kendin olarak tanımladığını da
kendin değilmiş gibi gözlemlediğinde tüm dertler buharlaşıp gidecek ve özün parıldayacaktır. O da mutluluktur. Gülümsemen Tanrı'nın en muhteşem sanatlarından biridir. Ve kahkahan bu evrendeki en güzel müziklerden biridir. Sen mutlu olduğunda bu evrene mutluluk yayılır ve yeryüzüne mutluluk seninle işlenir. O halde kalbinizdeki mutluluk ve yüzünüzdeki gülümseme daim olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.